İstanbul, iki kıtayı birleştiren tarihin ve kültürün başkenti. Dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri. İstanbul'da yaşamanın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri, hareketli gece hayatı, lezzetli yemekleri. İstanbul'da kendinizi dünyanın her yerinden insanlarla bir arada bulabilirsiniz. Bu şehrin kendine özgü kozmopolit yaşam kültürü insanları kendine çekiyor. İstanbul'da yaşamanın bir diğer güzelliği de her zaman yeni bir şeyler keşfetme fırsatının olması. Bu şehirde her köşe başında sizi şaşırtacak bir güzellik, sizi heyecanlandıracak bir yenilik bulabilirsiniz. İstanbul'un büyüleyici atmosferi bu şehrin her ziyaretçisine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu videomuzda İstanbul'un tarihi ve kültüründen bahsedeceğiz. Ayrıca İstanbul'un en kozmopolit semtlerinden biri olan Ayvansaray'ı ziyaret edeceğiz. Aya Dimitri Kilisesi'ne ufak bir tur yaptıktan sonra Ayvansaray yokuşlarından çıkarken biraz yorulduk. Kendimize mola vermek için bir yer ararken tesadüfen burayı bulduk. Çınar'cığım gel, yorulduk. Burada bir kafe var. Bir çay içelim, bir su içelim, bir dinlenelim. Sonra geziye devam ederiz. Evet. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Kapalı değildir şu an. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Daha sonra isterseniz size kısa tur yapabilirim. Siz benim için çok kıymetlisiniz. Kapıyı çaldınız. Bilinmeyen bir kapıyı ve ben kapıyı açtım. Tanrı misafiri. Burası 3. saç ayağı olacak. Sultanahmet, Galata ve burası. Galata Port'ta kalanlar buraya gelecek. Çok Gemilerden inenler. Çünkü burası Bizans yolu. Yani şu anda İstanbul'da Bizans yolu burası. Ece, bugün çok şanslıyız. Gerçekten şanslı günümüzdeyiz. Sizi Bizans'a götüreyim mi? Buyurun. Evet, Anemas Otel'in harika dillere destan terasındayız şu anda arkadaşlar. Şimdi çok değerli bir insanla birlikteyiz. Buranın sahibi olan sevgili Seçkin Bey ile birlikteyiz. Size onu tanıtmak isterim. Seçkin Bey, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Uzunköprü, Edirne doğumluyum. Sonra 2019 yılının sonunda, 2020 başlarında emekli olarak Kaliforniya'ya yerleştim. Yüzlerce öğrenci yetiştirdik doğal olarak, yayınlar yaptık, hastalar baktık. Fakat 2011 yılında kaderimiz değişti. Birden akademisyen ve diş hekimliğinden biraz turizme kaymış olduk. Mütevazi bir yer yaptık gördüğünüz gibi. Ben rehber değilim ama bu yaşadığım bölgede 11 sene içerisinde okuyarak, gezerek, rehberleri dinleyerek çok bilgi sahibi oldum. Kendimi çok şanslı addediyorum. Son 4 sene içerisinde Kaliforniya'da neyi farklı, ne eksik derseniz tarih ve kültür eksik. Burada İstanbul'un kuruluşu biliyorsunuz milattan önce 8500'e kadar gittiği Yenikapı kazılarıyla, orada bulunan teknelerle, işte arkeolojik çalışmalarla. Çok şanslıyız. Ben Kaliforniya'nın tarihi dendiği zaman Meksika'dan 250 yıl önce oranın alınıp Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasını dinliyorum. Ama buraya geldiğim zaman gördüğünüz gibi biraz sonra arzu ederseniz size detaylardan bahsedebilirim. İnanılmaz bir tarih kültür merkezindeyiz. Burası çok kritik bir nokta surlar açısından. Kara surlarıyla Haliç surlarının birleştiği köşedeyiz. İnanılmaz bir yer burası. Böyle karşıya baktığınız zaman Pierrefi Tepesi var. Onun yanında Eyüp Sultan var. Osmanlı tarihinde çok önemli bir yer. İnanç turizminin merkezi. Bilhena Kilisesi var. Meryem Ana Kilisesi var. Siz de orayı gezmişsiniz buraya gelmeden önce. Evet, ben oraya hayranım. Hikayesini bilmiyorduk. Gerçekten siz Hikayesi anlatınca çok güzel. etkilendik. Hikayesi çok güzel. Anlatırsanız. Belki dünyada kiliseler içerisinde tek cuma günü ibadet edilen bir yer.
Buradan kaynak suları gidiyor, damla damla orada birikiyor. Evet. Aldık oradan Kutsal suyumuz. Zaten Ayazma kutsal su anlamına geliyor. Rum Ortodoks Kilisesi. Çok kıymetli. Cuma günü ibadet edilmesinin nedeni, Avarlar İstanbul'u almaya kalktığı zaman Cuma'ya denk geliyor. Artık neredeyse şehir düşecek, Avarlar istila edecek. Birden hava değişiyor. Gökyüzünde bir hatun çıkıyor, beyazlar içerisinde. Bunun bir mucize olduğuna inanılıyor ve halk tekrar bir güç kazanarak Avarlara karşı İstanbul'u koruyorlar ve onun adına bu kilise yapılıyor. Ve Bilarna Meryem Ana Kilisesi olarak bugüne kadar geliyor. Ben size önemli noktaları şimdi gezdireyim. Çok güzel oldu. Sizin zamanınızı iyi kullanayım. Ben rehber değilim. Önce açık yürekli bunu söyleyeyim. Evet, şimdi Seçkin Bey bize kısa bir Ayvansaray turu yaptıracak. Bakalım, çok heyecanlıyız. Bakalım bize neler anlatacak bu turda. Şu anda Kazasker İvaz Efendi Camii'nin bahçesindeyiz. Arkamızda Anemas zindanları var, İzak Kulesi. Biraz ileride Ayvansaray Kulesi var. Burası son 10 yıl içerisinde muhteşem bir restorasyona girdi. Fakat bir takım eksikler, hatalar nedeniyle tekrar ihaleye çıkıldı. Düzenlemeler yapılıyor. 1,5 sene sonra açılacağı söylendi. Eğer doğru restorasyon yapılmış olsaydı şu anda içini gezdirebilecektim. Onun için şu anda caminin avlusundan İzak Kulesi'ni gösterebiliyoruz. Restorasyon sürüyor. Dilerim 1,5 sene sonra burası Sultanahmet'e ve Galata'ya alternatif 3. Saçay olacak. Şu anda İstanbul'da Bizans, Roma, Osmanlı turunun en iyi yapıldığı bir güzergahtayız. İlk durağımız komşum Kazasker İvaz Efendi Camii oldu. Aşağıda bir gizli geçit varmış. Oradan Yedikule zindanlarına kadar gidiyormuş. Bu doğru bir bilgi mi? Şimdi şöyle, aynı rivayet Sultanahmet içinde yapılmıştı. Sonra kazı sırasında, metro çalışmaları sırasında o yol bulundu. Evet, Yenikapı'dan Ayasofya'ya giden bir yol bulundu. Aynı rivayet buralarda da var. Zaten bu kazı yapılan, arkeolojik kazı yapılan yerleri gezdiğiniz zaman sütunlar, demek ki burada bir saray vardı. Hemen sütunların arkasına zindan yapıldı. O aşağıda devam ediyor. Ama nereye kadar devam ediyor, nasıl olur? Bir buna gizem, arkeologlar bir bilir. sır. Bazen böyle söylentiler doğru çıkıyor. Doğru çıkıyor. Yenikapı'dan Ayasofya'ya tüneller çıktı. Yeraltı İstanbul'u var. Yeraltı İstanbul. Yeraltı İstanbul'u Gerçekten var. çok gizemli. Evet. Çıktık. Başka bir tarihi yapı görüyorum hemen çıkar çıkmaz camiden. Bu yapı nedir? Şimdi Osmanlı döneminde çeşmelerin çok önemi var. Düşünün, burada mahallenin bütün hanımları gelmişler. Bir altıgen çeşme. Evet. Burada su alıyorlar, çocuklarını evlendiriyorlar. Yangın varsa sakalar buradan suları götürüyorlar, fakirlere, işte hastalara götürüyorlar. Yani burası sosyalleşme alanı. Şimdi sahabe mezarlarını gezdiriyorum size. Anadolu'dan geliyorlar, sahabe ansiklopedi gibi kitapları var. Bunların her birinde dualarını yapıyorlar. Sadece tabii burada Müslümanlar yapmıyor. Biraz ileride Rum Ermeni mezarlıkları var. Bir de çok az kimsenin bildiği kimsesizler mezarlıkları burada. Sarayda çalışan insanlar eğer kimsesiz öldükleri zaman buralara defnediliyorlar. Onun için buranın her metrekaresi bir tarihtir. Evet. Yaşanmış bir tarih. Ben bazen burada otururum. Saatlerce şeyi tasavvur ederim. 14 köy var. Son köy burada kurulmuş. Surların içinde. Her 300 metrede kiliseler, sonra camiler. Buraların savunması, alınması, müthiş savaşlar, müthiş dostluklar, müthiş akrabalıklar. Belki genetik kontrolümüz yapılsa biraz sizde Rum kanı, sizde biraz Ermeni kanı, ben de biraz Mısır kanı. Yani artık hele bu dünyanın, göçler dünyasında herhalde insanlık gidecek, genetik olarak herkeste bir şeylerden bir parça olacak. Güzellik de burada. Güzellik de burada. Ama benim tabii gene başından beri söyledim. Bakın bu eserler korunmalı. Bakın bu duvar yıkılmamalı, korunmalı. Restorasyon
uygun yapılmalı. Aslına uygun yapmaları Aslında gerekiyor yapılması aslında. gerekiyor. Evet. Bu tarih konulmaya başlandı. Ama benim çelişkimi size söyleyeyim mi? Soyadım Dindar, camiye gitmiyorum. Sosyalistim, Amerika'da yaşıyorum. Dişçiyim, tarih anlatıyorum. Nedir bu dünya ya? Şimdi de Hazreti Abdullah el-Hudri türbesine geldik. Burası da tarihi bir Şimdi türbe burada herhalde. çok sayıda dedim Eğri Kapı'nın içerisinde sahabe mezarları var, türbeler var. Şimdi tam dedim ya size Kara surlarıyla Halis surları tam köşedeyiz. Gördüğünüz gibi tarih içerisinde, bu surların içerisinde herkes kendine göre, bütçesine göre derme çatma gecekondular yapmış. Görüyorsunuz işte hala sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Ama gecekondu olmasına rağmen devlet elektriğini, suyunu veriyor. Yaşayan bir tarih var. Fakat müthiş bir değişim var. Buradan itibaren göreceksiniz biraz yukarıda. Surların dibindeki bütün evleri Tekfur Sarayı'na kadar yıkıyorlar. Milli park yapılacak, yeşil alana çevrilecek. Bu arada gördüğünüz gibi yüzlerce incir ağacı var. Türkiye'de sadece bu incir ağaçları bu bölgede var. Burada oturanlar, gemide çalışanlar gittikleri yerden Libya'dan incir ağaçları getirmişler, ekmişler ve burada üretmişler. Sadece burada bu gördüğünüz incir ağaçları. Bakın kaldırdığınız zaman bir tarih yatıyor burada. Evet, niye böyle burada? Yani bunun bir Bu kuyu şekilde mudur? duruyor. Yoksa saklanmak için bir mekan mıdır? İnanılmaz bir tarih yatıyor. Bizans dönemine ait şeyler burada, taşlar. Onun için buranın böyle tek tek binalar şeklinde eline almak yerine devletin bu bölgeyi topyekun ele alması lazım. Tarihçileriyle, arkeologlarıyla. Evet, ben şimdi burada dolaşırken gördüm ve bunu gözlemledim. Gerçekten harabenin içinde kalmış ve hani siz biliyorsunuz burada olduğunuz için ama biz bilmiyoruz mesela İstanbul'da, buraları. Ayvansaray'da surların dibindeyiz. Ama buraya geldiğimizde mekruk bir yer halinde. Evet. Tarih var. Burada yaşayanlar vardı, komşularım vardı. Onlara bir yer karşılığında buraları alındı, yıkıldı ama durdu. Hayalim gerçek olur. Bir gün buraları düzenlenir, yapılır, turizme kazandırılır ve mutlaka yaşatılmalı. Yani surları yap, etrafına tel koy, girilmesin değil. Olmaz. Her kova bir tane sanatçı koy. Kilometrelerce ver yerleri, orada sanat üretilsin, resim üretilsin, heykel üretilsin. Şimdi burada böyle dolaşırken sol tarafımda bir metruk bir bina görüyorum. Burası ne? Burası polis kapısı. Öyle mi? Görüyorsunuz. Muazzam bir kapısı var bakın. Evet. Ne kadar güzel bir mimarisi var. Bunun içinde odalar var. Ahşap ben gezdim. Gidiyor bak. Fakat daha sonradan metruk olduğu için buraya birçok insanlar yerleşti. En sonunda yıkılmaya başladı. Gördüğünüz gibi tavanı çöktü. Bir binanın eğer tavanı su almaya başlıyorsa birkaç sene sonra çökecek demektir. Ben aslında yüreğim cız ediyor. Keşke Ayvansaray'a gelmeseydim. Keşke diş hekimi kalsaydım. Keşke tarihi öğrenmeseydim. Keşke bu binaların yıkıldığına şahit olmasaydım. Ben de herkes gibi gelip geçecektim, üzülmeyecektim. Vallahi içim cız ediyor. Düzenlenseydi bu da bir müze olacaktı. Karakol Müzesi. İnsanlar buraya girdiği zaman o zamanı canlandıracaklardı. İşte camisiyle, karakoluyla, sarayıyla, evleriyle, tarihi mekanlarıyla yaşayan bir kültür olacaktı. Şimdi biz Fener'den geliyoruz buraya. Evet. Fener'de ayrı bir kültür, Balat'ta ayrı bir kültür, evler, cumbalı evler. Bu nasıl oluyor? Arasında bunların bir fark var mı? Şimdi şöyle düşünelim, kimler yaşıyordu diye soralım, basit bir soru. Ayvansaray'da daha çok benim hemşehriler yaşıyordu, göçmenler. Ben Edirne'liyim dedim ya, baştan söyledim. Burada Balkan göçmenleri yaşıyordu. Ekonomik durumları kötü olduğu için ucuz ahşaptan evler yapıyorlardı. Balat'ta cumbalı evler görmüşsünüzdür. Evet. Daha böyle korunmuş evler, taş evler, tuğla kullanılmış. Fener'e gittiğiniz zaman taş kesim evler görmüşsünüzdür. Hala dimdik ayaktadır. Orada Fener Rum Patrikhanesi olduğu için herhangi bir binada yanlışlık yapıldığı zaman hemen müdahale etme şansı var.
şikayet edebiliyorlar, yapıyorlar. Balat biraz daha korumalı ama burada çok gecekondu yapılmış. O yıkılan ahşapların yerine hemen derme çatma gördüğünüz gibi Çok gördüm ben gecekondu. Korunmamış, evet, işte çok büyük karaktersiz evler yapılmış. Bunların hepsi depreme dayanıksız, çok eski evler. Ama Balat daha iyi korunmuş, Fener çok iyi korunmuş. Yerinde dönüşüm olsun. Yani insanlar yaşasın burada. Dediğiniz gibi pozitif dönüşüm. Pozitif dönüşüm olsun. Aslında İnsanların yerlerini ucuz alıp saçma sapan yatırımlar yapılmasın. Geldik gidiyoruz bu dünyadan. Pozitif şeyler bırakarak, tarihi koruyarak çocuklarımıza güzel emanetler bırakalım derim. Ben bölgeyi en iyi tanıtan, bu bölgede yaşayan bir akademisyenim. 13 senemi verdim. İnşaat yaparak, gezdirerek, farkındalık yaratarak. Hani mütevaziyi bırakacağım ama eşimle bu kadar emek verdik. Bir sokağa da Seçkin Didar adını verirlerse de hayır demem. Bizans'ın son sarayı Tekfur Sarayı'nı da gezdiğimiz diğer videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparsanız çok seviniriz.